Efendim herkese merhabalar. Bugün ülkemizin geçmişten günümüze çok değerli bir kentine, Bursa'ya geldik. Ben Bursa'ya gelmeyi çok severim. Çünkü burada gözülüp görülmesi gereken çok güzel yerler var. Mesela Bursa deyince sizin aklınıza ne geliyor? İlk başta Osmanlı'nın imparatorluk olma yolunda 39 yıl başkentini yapmış bir şehir. O yüzden burada çok güzel tarihi yapılar, tarihi mekanlar var. Daha sonra Cumhuriyet döneminde ülkenin kalkınmasında en önemli sanayi kenti. Özellikle de tekstil ve otomotiv sektörünü zaten bilirsiniz. Ama tabii ki karnı acıkanların da aklına ilk gelen şey İskender'in şehri burası. Biz İskender'i, döneri severiz. Ama ben size bugün birazcık farklı lezzetler tattırmak istiyorum. İskender'i hepiniz yemişsinizdir. Tesadüfe bakın ki burada bugün Bursa Gastronomi Festivali var. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Bir oraya gideceğiz öğle yemeğinde. Oradaki değişik lezzetleri sizlere göstermek istiyorum. Şimdi şehir gezisine Heykel Meydanı'ndan başlıyoruz. Cumhuriyet'in 8. yıl anısına 1931'de buraya yapılmıştır. Şöyle bir Heykel Meydanı'nı gezelim. Ondan sonra da şehrin içlerine doğru, Bursa'nın tarihine doğru yolculuk yapacağız. Siz de bu arada kanala abone olup videonun altına yorum yaparsanız çok seviniriz. Hadi bakalım Bursa gezisi başlar. Buyurun. Hep söylerim, bir şehri gezmenin, anlamanın en iyi noktası oranın önce tarihini, kültürünü bilmekten geçiyor. O yüzden de kent müzelerini hep sevmişimdir. Heykel Meydanı'nın hemen arkasında bir kent müzesi var. Burada Bursa'nın bir tarihini ilk başta bir anlayalım. Sosyal, kültürel yaşamını burada bir incelemiş olalım. Ondan sonra da Bursa'yı daha güzel gezeriz, daha güzel anlarız bence. Müzeye giriş ücreti yok. Gelin bir müzeyi gezelim. Ondan sonra da şehir içindeki gezimize devam ederiz. Müzenin giriş katında bugün türbeleri de Bursa'da olan ve Bursa'nın kuşatmasını başlatan Osman Gazi ve sonrasında şehri fetheden oğlu Orhan Gazi'nin ve 1. Murat'ın Balmumu heykellerini görmek mümkün. 1920'de Osmanlı'nın her dönem manevi başkenti olmuş olan Bursa, Yunanlılar tarafından işgal edilince Türk milleti derinden bir yaralanmış. Bu yüzden Atatürk, Bursa işgalden kurtulana kadar meclis kürsüsüne siyah bir örtü örtülmesini istemiş. Ve 11 Eylül 1922'de 2 yıl 2 ay 2 gün süren işgal sonunda Bursa kurtarılmış. Alt katta Bursa'nın etnografik özellikleri sergileniyor daha çok. Geçmişteki yaşamın anlatıldığı bölümlerde çeşitli zanaatlara ve esnaflara ait alanlar tanıtılıyor. Özellikle nalbant, semerci, ayakkabıcı, bıçakçı bunlardan bazıları. Ve tabii ki müzede Bursa doğumlu olan Zeki Müren'in de kostümlerinin sergilendiği bir bölümü görmek mümkün. Müzede ayrıca Bursa'nın ünlü bıçakçılığı da anlatılıyor. Sapları birbirinden güzel el işi bıçakları mutlaka görmelisiniz. Ve girişte size bahsettiğim gastronomi festivaline geldik. Bu yıl ikincisi düzenleniyor buranın. Her taraftan duman çıkıyor. Hem Bursa'ya özgü döner İskender var, hem de Akçaabat köftesinden kebabına kadar birçok yer var. İlk başta bir dürüm yedik, şimdi bir başka yerden bir cağ kebap bulduk, onu yedik. Herhalde lezzete devam. küçük küçük atıştıra atıştıra devam ediyoruz, değil mi Defneciğim? Evet. Bir de son olarak buranın süt helvası denen bir tatlısı varmış. Tatlıyı severim zaten. Onu merak ediyordum. Son bir de bunu aldık. Bak.
Güzel güzel. Vallahi son. Gezmeye devam edeceğiz birazdan. Şimdi sizi Bursa'nın sanayi tarihinde çok önemli bir yere getirdim. Merinos Yün Fabrikası. Bugün aslında burası bir müze. 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir müze. Bursa aslında yüzyıllar öncesinden İpek yolunun bir noktasında olduğundan tekstil her zaman burada önemli bir yer tutmuş. 1938 yılında da Atatürk buranın bu özelliğini bildiğinden arkamdaki Merinos fabrikasını açıyor. Merinos Yün Fabrikası da bir Sümerbank kuruluşu aslında. Ama maalesef 2004 yılında kapatılarak 2011 yılında müze olarak hizmet verdi. Gelin şimdi beraber o ipeğin, yünün evrimini nasıl geçirdiğini sırasıyla bir görmüş olalım ve Bursa'nın tarihini de o sanayi başkentliği yapmış olan bu özelliğini izlemiş olalım. Yüzyıllardır İpek yolunda bulunan Bursa'da koza ve ipek ticareti hep önemli bir geçim kaynağı olmuş. Cumhuriyet sonrası da Atatürk önderliğinde ülkenin ilk sanayileşme atılımları arasında Bursa Merinos Yünlü Sanayi Fabrikası gelir. Fabrikanın kurulmasındaki temel amaç dünyada yünlü kumaş piyasasında çok aranan merinos koyunlarının tüyünden elde edilen yünün ülke içinde üretilmesini sağlamaktı. Merinos koyunlarının yününün ince olması sebebiyle dokumaya elverişli bir özellik taşıması, bu yünlerden yapılan kumaşların da kırışmaması dünyada yünlü dokuma sanayisinin esasının merinos yünü üzerine kurmuştur. Alt taraftaki Merinos Müzesi'ni gezdikten sonra üst katında Vakıf ve Göç Müzesi var. Özellikle 1. Dünya Savaşı sırasında ve mübadeleden sonra da Yunanistan ve Bulgaristan'la Türkiye arasındaki göç hikayesi burada anlatılıyor. Gerçekten bu eserlere baktığınızda orada yaşayan insanların kullandığı eşyalar veya göç sırasındaki insanların yüz ifadelerine baktığınızda göçün ne kadar zor bir şey olduğunu biraz da olsa anlıyoruz. Bugünlerde de o göç hikayesi ülkemizde zaten yaşanıyor. Geldiğinizde mutlaka size de tavsiye ederim. Evet, müzeyi gezdik. Gerçekten güzel bir müze. Yaklaşık bir saatimizi harcadık burada. Son yıllarda ülkemizde bu çeşit sanayi müzeleri, endüstriyel miras müzelerini görmek mümkün. Ama ben burayı görünce aklıma Kocaeli videosundan da belki izlemiş olabileceğiniz Seka Kağıt Müzesi geldi. Bir zamanların fabrikasının 2000'li yıllardan sonra müzeye çevrildiğini birkaç tane yerde görmüştüm. Merinos Müzesi de öyle. Cumhuriyet döneminde kurulmuş olan bir fabrika ve şimdilerde artık müze olarak hizmet veriyor. Belki burayı müze yerine fabrika olarak ziyaret etsek bugünlerde daha güzel olabilirdi ama yine de böyle bir müze olması gerçekten güzel. Bursa'ya gelmişken ziyaret etmenizi öneririm. Ayrıca bir üst katındaki Göç Müzesi de çok güzeldi. Orada da farklı anlamları eserlerde hissedebildik. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde farklı bir yere sizi götüreceğim. Şimdi sizi çok güzel bembeyaz ahşap bir köşkün önüne getirdim. Atatürk Müzesi burası. Mustafa Kemal Atatürk Bursa ve Yalova bölgesini çok sevdiğinden buraya defalarca ziyaret eder. Ve ilk gelişinde bu köşkte misafir edilir. Daha sonraki gelişleri için de Bursa halkı Atatürk'ü çok sevdiğinden belediye bu köşkü satın alarak Atatürk'e hediye eder. Atatürk özellikle belki Yalova videomda da hatırlarsınız bu bölgenin şifalı sularından dolayı buranın ileride çok güzel bir tesis olması gerektiğini bildiğinden yan tarafına Çelik Palas isminde bir de otel yaptırır ve Bursa'nın bir tarım şehri, bir şifa merkezi olması gerektiğinin her zaman üzerinde durur. Bursa'ya son ziyaretini Şubat 1938'de yapar ve size biraz önce gösterdiğim Merinos Yün Fabrikası'nı açar. Fabrikanın açılışında belediye başkanına bir mektup uzatır ve bu mektupta şu yazar: Çelik Palas'taki tüm hissesini ve belediyenin kendisine yıllar önce hediye ettiği bu köşkü tekrar Bursalılara bağışlar. Yani Atatürk Bursalıların kendisine gösterdiği teveccühü tekrar onlara iade etmiş olur. Çünkü bu bölgenin
ileride çok büyük bir sanayi şehri, çok büyük bir su şehri olması gerektiğini bilir. Yalova videosunda da birazcık bunu anlatmak istemiştim. Bursa'ya gelmişken bu güzel Atatürk Köşkü'nü görmeden ve Atatürk'ü anmadan olmaz. Çünkü Bursa'nın bu sanayi şehri olmasında Atatürk'ün çok büyük bir payı var. Gelin beraber müzeye gezelim. Müzeye herhangi bir giriş ücreti de yok. Çekim de serbest. Buyurun beraber gezelim. Ve geldik Bursa'nın Osmanlı tarihindeki en önemli tarihi mekanlarından birisine, Ulu Cami'ye. 1399 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılıyor. En önemli özelliği 20 tane kubbesinin olması. Zaten o zamanlarda bir cemaat alanı büyütülmek için tek kubbe yerine birden fazla kubbeyle beraber açıklıklar kapatılıyordu. Osmanlı'nın büyüme döneminde çok anıtsal bir yapıdır. Özellikle içinde bir şadırvan var ve şadırvanın üstündeki kubbe de ilk yapıldığı tarihlerde açıktı. Şimdi bir camla kapatılmış ve 1850'li yıllarda İçinde yaptırılan 200'e yakın çok büyük hat yazıları var. Çok güzel yazılar, çok anıtsal yazılar. Burası Bursa'nın önemli hem tarihi hem de turistik bir bölgesi. Özellikle Koza Han, diğer hanlar bu bölgede ve bayağı da kalabalık. Gelin şimdi caminin içine girelim. Bu Ulu Cami'yi bir de size içeriden göstereyim. Yorulduk ve handa biraz dinlenelim istedik. Geldik tarihi Koza Han'a. Bu han 1491 yılında 2. Beyazıt tarafından İstanbul'daki cami ve medreselere gelir getirmek amacıyla yapılmış. Hanlar bildiğiniz gibi günümüzdeki otellerin eski versiyonu. Üst katlarındaki odalarda ipek tüccarları kalırken alt katlarını depo olarak kullanırlarmış ve şu anda bizim limonata içtiğimiz yerlerde yüzyıllar önce tüccarlar pazarlık yaparlarmış. Çünkü burası İpek yolunun en batı ucu ve kim bilir burada ne pazarlıklar dönmüş zamanında. Şimdi birazcık burada dinlenelim. Bursa şehir gezimizin son noktalarını da görelim. Ve geldik günübirlik Bursa gezimizin sonuna. Bursa tabii ki bir günde gezilip görülebilecek bir yer değil ama biz günübirlik İstanbul'dan 1,5-2 saat içinde geldik ve çok keyifli bir gün geçirdik. Bursa Osmanlı döneminde imparatorluğun kurulmasında ve büyümesinde çok önemli bir yere sahip. Osman Bey burayı almak için uzun bir dönem şehri kuşatmış. Daha sonradan şehrin kuşatması oğlu Orhan Bey'e kalmış. İkisinin de türbeleri Tophane bölgesinde ama biz bugün maalesef yetişemedik. Buradan imparatorluğun kurulmasındaki iki önemli ismi de saygı ve rahmetle anmış olalım. Koza Han bölgesinde videomuzu kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videonun altına yorum yapmanız bu tip videoları birçok kişinin önüne çıkarmasını sağlıyor ve bizim de kanalımız birazcık daha yavaş yavaş büyümüş oluyor. Sizin desteklerinizi beklerim. O zaman bir sonraki gezide görüşürüz değil mi? Evet. Görüşürüz. Hoşça kalın.